Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Her yaşta cinsellik mümkün. Yani insanlar her yaşta penis, vajina birlikteliğini cinsellik anlamda yaşıyorlar. Ama aslında bu çok yanlış. Sarılma, öpüşme, dokunma, hissetme, birlikte duş alma, el ele yürüme bunlar da aslında cinselliğin bir parçası. Yani çiftlerin sarılarak uyumasını da biz cinsellik olarak görüyoruz. Birlikte duş almalarını da cinsellik olarak görüyoruz. El ele parkta dolaşmalarını da yakınlık ve cinsellik olarak görüyoruz. Çünkü cinsellik demek temas demek, yakınlık demek. Sevgiyle bütün şehvetli temaslar cinsellik. O yüzden her yaşta cinsellik yaşanabilir. Çünkü sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam genel sağlığın da iyi olma halinin de ruh sağlığının da bir parçası. İnsanlar partnerlerinin ve kendi bedenlerini keşfettikleri ve bu keşifteki deneyimlerini birbirlerine anlattıkları, birbirlerine ilettikleri ortamda 5 beden duyu organıyla birlikte birbirlerine temas ettiklerinde yaşamları ve cinsel yaşamları da keyifli olur. Peki 5 beden ne? 5 beden birincisi fiziksel bedenimiz, yani şu anda biyolojik anlamda ki bedenimizden bahsediyorum. İkincisi eterik beden, yani biyolojik bedenimizin ikizli bir beden. Enerji bedeni adını da veriyoruz. Dişil enerji Venüs enerjisi diye adlandırılıyor. Eril enerji Mars enerjisi olarak adlandırılıyor ve bunlar aslında eterik bedenin birer parçaları. Üçüncü bedenimiz zihinsel bedenimiz. Dördüncüsü duygusal bedenimiz. Beşincisi ruhsal bedenimiz. İşte bu 5 bedenle biz birbirimize temas ettiğimizde, bir araya geldiğimizde bu şekilde cinsel temas, şehvet, şefkat ve sevgiyle yapılan birleşmenin adı olarak adlandırıyoruz. Bu nedenle de yaşlılıkla birlikte seks yapmak tekniğimiz de değişir. Yani gençken yaptıklarımızı o dönemde yapamayız. O döneme aittir. Yaş aldıkça, yaşlandıkça birbirimize temas etme biçimimiz de farklılaşacaktır. Bu doğal bir süreçtir. Bu temasları kolaylaştırmak için mesela erkeğin ereksiyon süresi yaşlandıkça biraz uzar. Bu normal bir süreç. Kadının da ıslanma süresi yaşlandıkça uzar. Öyle olunca gençken yaptığımız teknikler yerine farklı yeni teknikleri kullanarak tekrar cinselliği yaşamamız mümkün. Belki daha fazla ön sevişmeye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdir bu dönem. Belki değil, gerçekten öyle. Teknolojiyi artık cinsel yaşamda da kullanmaya başladık. Şimdi özellikle VR cihazları dediğimiz sanal gerçeklik cihazları var. VR cihazlarıyla her iki çiftin de sanal gerçeklik aktivitesiyle yaşadıkları cinsel yaşamı da artık terapilerde Batı dünyası kullanmaya başladı. Henüz biz ülkemizde kullanmasak da. Bu cihazlarla her iki tarafında cinsel anlamda beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı hale getirilebildiği görüldü. Çünkü biliyorsunuz biz ne yaparsak yapalım bütün beyin uyaranlarımız beynimize gidiyor. Ve burada anlamlandırılıp isimlendiriliyor. Haz dediğimiz zaman bundan mutluluk duyuyoruz. Acı dediğimiz zaman, elem dediğimiz zaman bundan da fiziksel gerçekten beyinde acı duyuyoruz. Yani aslında ne yaparsak yapalım her şeyin nörokimyasal bir karşılığı var beynimizde ve bu çalışmalarda bu arttırılmış sanal gerçeklik cihazlarıyla, VR cihazlarıyla beyindeki o nörotransmitterlerin seviyesinde farklılaşmalar kaydedilmiş, yaratılmış. Kişiler bu VR gözlükleriyle seks deneyimleri yaşadıklarında zihinsel ve beyinsel anlamda büyük bir uyarılma seviyesi yakalamışlar. Yani yaşlılarda artık geleceğin seksi VR cihazları mı olacak? Belki de. Gerçek yaşamda fiziksel bedenle yaptıkları seksi yaşlanınca yapamıyorlar. VR cihazlarıyla bunu zihinsel bedenleriyle, ruhsal bedenleriyle, duygusal bedenleriyle yapıyorlar ve bunların hepsi uyarılıyor. Enerji bedeni olan o eterik bedende canlandırdığı zaman, işte o zaman fiziksel beden de buna göre şekil alıyor. Yani gerçekten de ondan bir haz alıyor. Gençken yapamadığı aktiviteleri VR cihazlarıyla yapıyor. Zihindeki pozitif inançlara dönüşüyor. İşte böyle olunca zihindeki pozitif inançlar gelişiyor. O zihindeki pozitif inançlar pozitif duygulara, pozitif davranışlara, kişinin cinsellikten daha haz almasına dönüşebiliyor. Böylelikle işlevlerini daha sağlıklı olarak sürdürüyor. İlginç değil mi? VR cihazları belki de geleceğin seksi olacak. Biz cinselliğe pozitif yaklaştığımızda, tabii bunu VR cihazsız da yapabilmemiz mümkün mü? Pozitif yaklaşabilmemiz tabii ki mümkün. Biz pozitif yaklaştığımızda bedenimiz de ona göre şekil alıyor. Ona göre hazırlanıyor. Eksik olan hormonların da tabii dışarıdan verilmesi aynı zamanda önemli. Bu anlamda da hormon replasman tedavilerini biz öneriyoruz. Beynin vereceği tepki hormon replasman tedavisi kadar değerli ve etkilidir. Onun için de
beyine gerçekten gereken yatırımı ve önemi vermeliyiz. Fantazilerimizi canlı tutmalıyız. Kadınların cinselliğe bakış açısı pozitif hale getirdiğimiz zaman, hani kadınlığım bitti, işte nene oldum, dede oldum, işte cinsellik bitti gibi, bu artırılmış sanal gerçeklik cihazlarıyla pozitif algılara yaratmak noktasında kullanabiliriz diye çalışmalar çıkmış. Bu cihazların kullanılması beynin sağlıklı olmasını devam ettirmek elbette mümkün görünmüyor. Ve hangi yaşta olursa olsun, hem fiziksel bedenimiz hem zihinsel bedenimiz hissettiğimiz yaş. Çünkü zihin hissettiği yaşa beden de o şekilde uyum sağlıyor. Amacımız beynimizdeki nörokimyasalları sağlıklı tutabilmek. Sağlıklı zihin için de cinselliği kışkırtmak, fantazileri kışkırtmak gerekiyor. Fantazi yapamadığı noktada da işte bu sanal gerçeklik cihazları belki de işe yarar. Başka biz ne öneriyoruz? Beynimizi cinsel anlamda kışkırtmak için erotik romanlar önerebiliyoruz. Özellikle kadınlara erotik romanları çok öneriyoruz. Erotik öyküler, kadınların ve erkeklerin birlikte izleyebilecekleri erotik filmler, ki buradaki kastettiğim erotik romantik filmlerdir. Hard porno asla değildir. İşte bunları izlediği zaman, bu uyaranlara maruz kaldığı zaman işte o beynimizdeki nörobiyokimyasal süreçlerinde genç kalmasını sağlar. Beynimiz genç olduğu zaman fiziksel bedenimiz de buna adapte olur. Anlamlandırma süreci beynin görevidir. Bu süreçlerin hepsi beynimizde yaşıyor. O halde hepsi beynimizde yaşanıyorsa beynimizin bakış açısı, zihnimizin ve ruhsal bedenimizin bu işe pozitif yaklaşması fiziksel bedenimizde pozitif olmasını sağlayacaktır. Bu da yaşlılıkta, menopozda, andropozda, postmenopozal dönemde aslında ihtiyaç duyduğumuz en temel gerçekliktir.